Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün önümüzde bize gönderdiğin çok ilginç bir metin var. Evet. Kazan tarafından 2018'de yazılmış bir Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisi analizi. Ve işin en güzel tarafı bu yazı üçüncü film olan Gizli Dünya daha vizyona girmeden yazılmış. Aynen öyle. Sadece fragmanlara bakılarak. Yani bir nevi zaman kapsülü gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Bir beklenti ve analiz metni. Bu yüzden bugünkü sohbetimiz klasik bir film eleştirisi olmayacak. Daha çok yazarın gözünden bakacağız. Evet, bu animasyon serisinin neden bu kadar çok insanı, özellikle de onun gibi karakterlerle büyüyen bir nesli bu kadar derinden etkilediğini anlamaya çalışacağız. Zaten yazının temel tezi de bu. Çok net söylüyor. Bu sadece bir çocuk filmi değil. Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Pekala, o zaman hadi bu işi bir çözümleyelim. Yazar bizi ilk filmin yani 2010 yapımının en başına götürüyor. Berk adında bir Viking köyü. Hı hı. Ve bu köyün tek bir gerçeği var. Ejderhalar baş belasıdır. Ekinleri yakar, hayvanları çalar. Hı hı. Ve onlarla yaşamanın tek yolu onlarla savaşmaktır. Kural bu kadar basit. Bir ejderha görürsen onu öldürürsün. Bitti. Bu aslında tamamen üzerine kurulu bir dünya görüşü. Tamamen korku ve cehalet üzerine. Bilmedikleri bir şeye karşı ilkel bir tepki yani. Kesinlikle. Ejderha onlar için bir canlı değil, bir doğal afet. Deprem gibi, fırtına gibi. Ve doğal afetle konuşamazsın. Hani onu sadece yok etmeye çalışırsın. Bütün kültür bunun üzerine kurulu. İşte tam bu noktada köyün şefinin oğlu Hıçkıdık devreye giriyor ve bütün denklemi alt-üst ediyor. Evet. O, kas gücünün ve savaşçılığın her şey demek olduğu bir toplumda bir mucit, bir gözlemci. Tam bir aykırı tip. Diğerleri kılıçlarını bilerken o makineler tasarlıyor ve bir saldırı sırasında tasarladığı bir makineyle kimsenin daha önce görmediği efsanevi bir gecenin öfkesi ejderhasını vurmayı başarıyor. Ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Hah, evet, Çünkü Hıçkıdık, toplumun ondan beklediği gibi gidip ejderhaya son darbeyi vurmuyor. gitmiyor. Onu ormanda yaralı ve savunmasız bulduğunda, ejderhanın gözlerinde kendisininkine benzer bir korku görüyor. İşte o an her şeyin değiştiği an. Yüzlerce yıllık Viking geleneğinin yıkıldığı an. O bıçağı savurmak yerine ejderhanın hayatını bağışlıyor. Ve bu hareket her şeyi değiştiriyor. Dişsiz adını verdiği bu ejderhayla gizli bir dostluk kuruyor. Yazarın makalesinde vurguladığı en güzel noktalardan biri de bu. Evet, Hıçkıdık, ön yargıları nutuk atarak ya da savaşarak yıkmıyor, bilgiyle yıkıyor. gözlem yaparak, Notlar alıyor, onu anlamaya çalışıyor. Adeta bir bilim insanı gibi, ejderhaların aslında göründükleri gibi canavarlar olmadığını verilerle kanıtlıyor. Burada büyüleyici olan şey tam olarak bu. Yazarın da işaret ettiği gibi film bize ön yargı kötüdür demiyor. Gösteriyor. Ön yargının nasıl işlediğini gösteriyor. Ön yargı korkunun bir fonksiyonu, korku ise cehaletin. Ve Hıçkıdık'ın cehalete karşı kullandığı silah ne? Merak. Merak. Çok doğru. Dişsize nasıl yaklaşacağını, onun güvenini nasıl kazanacağını öğrenerek aslında bütün köyünün dünya görüşündeki temel hatayı ortaya çıkarıyor. Yani bu, banazlığın panzehirinin merak ve empati olduğunu anlatan bir hikaye. Ve bu merak sayesinde kurulan dostluk sonunda koca bir köyü dönüştürüyor. Filmin sonunda o katı, savaşçı Vikingler ejderhalarla birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Bu inanılmaz kırılgan bir barış tabii. Evet. Peki ama devrimden sonra ne olur? Yani eski düşmanların artık komşun, ulaşım aracın, hatta evcil hayvanın olduğunda günlük hayat nasıl bir şeye dönüşür? Güzel soru. Yazar, ikinci filmin tam da bu soruyu cevapladığını söylüyor. Çok yerinde bir geçiş. Eğer ilk film bir devrimi anlatıyorsa, Evet, 2014 yapımı ikinci film, o devrimin sonuçlarıyla nasıl yaşanacağını ve o yeni düzeni korumanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Karakterler 5 yıl yaşlanmış, dünya genişlemiş. ve ejderhalar artık bir sorun değil, toplumun bir parçası. Ayrılmaz bir parçası. Hıçkıdık ve Dişsiz de bu yeni dünyada haritaların bilinmeyen köşelerini keşfe çıkmışlar. Tam bir kaşif ruhu. Hı hı. Ama babası Stoik, ondan artık bu hobiyi bırakıp liderlik sorumluluklarını üstlenmesini istiyor. İşte o klasik çatışma.
Bu aslında hepimizin yaşadığı bir çatışma değil mi? Gençliğin o sonsuz keşfetme arzusuyla yetişkinliğin artık bir baltaya sap olman lazım diyen baskısı arasındaki mücadele. Yazar makalesinde bu çatışmayı karakterin gelişiminin bir sonraki aşaması olarak tanımlıyor. Bu psikolojide kimlik bunalımı denen döneme çok benziyor. Nasıl yani? Şöyle ki, ilk filmde hıçkıdığın kimliği ne olmadığı üzerine kuruluydu. Tipik bir Viking değildi. Doğru. İkinci filmde ise ne olduğuna karar vermek zorunda. Babası gibi bir lider mi, annesi gibi bir doğa aşığı mı, yoksa bambaşka bir şey mi? Film onu bu parçaları birleştirmeye zorluyor. Bu ergenlikten yetişkinliğe geçişin ta kendisi. Ve bu kimlik arayışını tetikleyen iki kilit karakter ortaya çıkıyor. Birincisi, Annesi. evet, Hıçkıdık'ın yıllar önce öldüğünü sandığı annesi Valka. Annesinin de tıpkı onun gibi ejderhalarla dolu bir sığlakta yaşadığını öğreniyoruz. Bu çok güçlü bir an. O an. Kesinlikle. Annenin ortaya çıkışı, hıçkıdığın mirasının sadece babasından gelen savaşçılık olmadığını, aynı zamanda annesinden gelen empati ve doğa sevgisi olduğunu da gösteriyor. Bu karaktere müthiş bir derinlik katıyor. Artık o sadece babasının oğlu değil. Annesinin de oğlu, aynen. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Drago adında yeni bir kötü karakter. Hı hı. Bu karakter Hıçkıdık'ın inandığı her şeyin tam zıttı. O, ejderhalara dostlukla değil, korku ve güçle hükmedilmesi gerektiğine inanıyor. Onları köleleştirmek istiyor. Bir ordu olarak kullanmak istiyor. Şimdi aklıma bir şey takılıyor. Yazar bu karakteri biraz karikatürize bulmuş mu? Yani sadece hikayede bir çatışma olsun diye yaratılmış bir kötü adam mı? Yoksa gerçekten bir antites sunuyor mu? İlginç bir soru. Yazar doğrudan bunu sorgulamıyor ama satır aralarında Drago'nun hıçkıdığın o biraz naif dünya görüşü için bir gerçeklik tokadı olduğunu ima ediyor. Anladım. Hıçkıdık'ın herkesle konuşarak anlaşabiliriz felsefesinin bir sınırı olduğunu gösteriyor. O, barışın ne kadar kırılgan olduğunu ve kötü niyetin saf güçle birleştiğinde nelere yol açabileceğini temsil ediyor. Yani evet, belki biraz tek boyutlu ama gerekli bir karakter. Kesinlikle. Hıçkıdığı hayalperest bir gençten kayıplar yaşayan ve zor kararlar almak zorunda kalan bir lidere dönüştüren katalizör de tam olarak o. Ve film gerçekten de hıçkıdığı bu yolda çok zorluyor. Sonunda babasını kaybediyor ve Berk'in yeni şefi olmak zorunda kalıyor. Dişsiz de kendi türü içinde alfa konumuna yükseliyor. Evet, ikisi de kendi toplumlarının lideri haline geliyor. Yazarın en sevdiğim tespiti de burada. Bu iki filmle birlikte Hıçkıdık, Dişsiz ve onları izleyen bir kuşak beraber büyüdük. İşte bu. Serinin duygusal gücünün sırrı tam olarak bu cümlede saklı. Tamamen katılıyorum. Bu ortak yolculuk hissi seriyi izleyici için kişisel bir hale getiriyor. Hıçkıdık'ın yaşadığı zorluklar, sorumluluklar, kayıplar o dönemde benzer süreçlerden geçen izleyiciyle rezonansa giriyor. Bir ayna tutuyor aslında. Aynen öyle. Bu yüzden bu filmler sadece bir hikaye anlatmıyor. İzleyicisinin hayatının bir dönemine ayna tutuyor. Bu harika bir bağ ve bu bağ bizi makalenin en heyecanlı, en spekülatif kısmına getiriyor. Hı hı. Tekrar hatırlatalım, yazar bunları yazdığında 3. film Gizli Dünya daha çıkmamış, elinde sadece bir fragman var. Ve fragmanda öyle bir detay yakalıyor ki... Bu bütün serinin dinamiğini kökünden sarsabilecek bir şey. Aynen. Evet, yazarın ilk tespiti şu, bu son film odağını hıçkıdıktan alıp daha çok dişsize kaydıracak gibi duruyor. Bu çok mantıklı bir ilerleme aslında. Çok mantıklı. İlk film, hıçkıdığın dünyayı anlaması, ikinci film onun dünyadaki yerini bulması üzerineydi. Üçüncü filmin dişsizin kökenlerine ve kaderine odaklanması çok doğal. Ve yazarın fragmandan çıkardığı en büyük bomba şu, dişsiz türünün son örneği değilmiş. Evet, Karşımıza bembeyaz, dişi bir gecenin öfkesi çıkıyor. Yazar buna ışığın öfkesi dendiğini belirtiyor. Bu sadece bir aşk hikayesi değil mi? Yani bu yeni karakter ne anlama geliyor? bu dişsiz için varoluşsal bir dönüm noktası demek. O ana kadar dişsizin kimliği hıçkıdığın en iyi dostu olmaktı. Ama şimdi kendi türünden, kendi doğasından biriyle bağ kurma ihtimali var. Bu bir iç çatışma yaratabilir. Hem de çok büyük bir iç çatışma, hıçkıdıka olan sarsılmaz sadakatiyle kendi doğasının çağrısı arasında kalabilir
Yazar bu yeni ejderhanın hıçkıdık ile dişsizin arasındaki o eşsiz bağı test edecek en büyük sınav olacağını sezinlemiş. Bir yanda bu içsel çatışma potansiyeli var, diğer yanda da tabii ki yeni bir dış tehdit. Olmazsa olmaz. Bu seferki düşman Grimmel adında bir avcı ve onun tek bir amacı var. Dünyadaki bütün gecenin öfkesi türünü yok etmek. Yani tehdit artık çok daha kişisel Evet, doğrudan dişsizin kendisine yönelik. ve bu kişisel tehdit önemli bir soruyu gündeme getiriyor ki yazar da bunu hemen fark etmiş. Filmin adı neden? Gizli Dünya. Evet, bu nereden geliyor? Hıçkıdığın fragmanda haritalardan silinmeliyiz, ortadan kaybolmalıyız gibi bir şey söylediğini duyuyoruz. Bu ne demek? Bir savunma stratejisi mi? Bir geri çekilme mi? Yazar bu ifadenin peşine düşüyor. Ve tahmini de tam olarak bu yönde. Hıçkıdık artık bir lider olarak halkını ve ejderhaları bu yeni ve çok daha ölümcül düşmandan korumak için Dünyanın herkesin kimsenin bulamayacağı bu gizli dünyaya taşımayı planlıyor olabilir mi? bu çok radikal bir adım olurdu. Düşünsene, sadece bir köyü değil, bütün bir yaşam tarzını, bütün bir kültürü kökünden söküp bilinmeyene taşımaktan bahsediyoruz. Bu liderliğin en ağır yüklerinden biri. Halkını korumak adına onları bildikleri, sevdikleri her şeyden koparmak. Bu ikinci filmde Hıçkıdık'ın omuzlarına dinen sorumluluğun ne kadar ağırlaştığının bir kanıtı. Mesele artık sadece kendi maceraları değil. Değil, yüzlerce insanın ve ejderhanın kaderini düşünüyor. Bu karar onu çocukluktan tamamen koparıp feda etmenin ne demek olduğunu bilen bir krala dönüştürecek karar olabilir. Yazar da bu ağırlığı hissetmiş. Artık tamamen olgunlaşmış bir lider olan Hıçkıdık'ın hem köyünü hem de en yakın dostunu bu korkunç düşmandan nasıl koruyacağını merak ediyor. Fragmanda gördüğü büyük savaş sahneleri de işlerinin kolay olmayacağını gösteriyor. Aynen. Ama tüm bu endişelere rağmen genel hissiyatı oldukça olumlu. Şöyle bitiriyor, "İlk fragman bana şimdilik bu güzel seriye şahane bir sonla veda edeceğimiz izlenimini uyandırdı." Bu beklenti serinin ilk iki filmle izleyicide yarattığı güvenin bir sonucu. Hikaye karakterlerine o kadar çok yatırım yapmış ki izleyici onlara ne olursa olsun bu yolculuğun sonunda tatmin edici bir yere varacaklarına inanmak istiyor. Peki, tüm bunların anlamı ne? Bu makalenin ışığında serinin yolculuğunu bir özetlersek, Hı hı. İlk film, farklı olanı anlamak ve ön yargıları bilgiyle yıkmak üzerineydi. İkinci film, bu yeni dünyada büyümenin, sorumluluk almanın ve kimliğini bulmanın ne demek olduğunu anlattı. Evet. Yazarın fragman beklentilerine göre üçüncü film ise sevgi, fedakarlık ve en önemlisi hem insanlar hem de ejderhalar için kalıcı ve güvenli bir yuva bulma arayışı hakkında olacak gibi duruyor. Kesinlikle. Ve yazarın o kilit noktasına tekrar dönmek istiyorum. Bu serinin başarısının sırrı bir neslin karakterlerle birlikte büyümesi. Bu çok önemli. Bu bir pazarlama sloganı değil. Gerçek bir olgu. Hıçkıdık 15 yaşında bir ergenden 20'li yaşlarında bir lidere dönüşürken onu sinemada izleyen çocuklar da onunla birlikte benzer hayat evrelerinden geçtiler. Bu ortak zaman çizgisi. Aynen, hikayeye inanılmaz bir duygusal derinlik ve samimiyet katıyor. Bu çok güçlü bir bağ. O halde bu incelemeyi sana dönerek yazarın beklentilerinden doğan bir düşünceyle bitirelim. Yazar bunun şahane bir final olacağını umuyor. Hı hı. Peki farklılıkların bir arada yaşamayı öğrendiği bir hikayede gerçek bir mutlu son neye benzer? Oo, zor soru. Herkesin gözü önünde dünyayla iç içe yan yana yaşamak mı? Yoksa güvenlik uğruna herkesin varlığından habersiz olduğu o gizli dünyaya çekilmek mi? Ve eğer cevap ikincisi ise? Evet, eğer cevap ikincisi ise bu durum ilk filmin o kadar çabayla yıkmaya çalıştığı ön yargılar ve korkular hakkında nihayetinde bize ne söylüyor? Acaba dünya Hıçkıdık ve Dişsiz'in kurduğu o güzel hayale henüz hazır değil miydi?